Bir ülkeyi kurtarmak için halkı yakmak gerekir mi? Arjantin bugün tam olarak bu sorunun ortasında. Arjantin yıllardır kronik bir hastalıkla yaşıyor. Enflasyon. Para birimi değer kaybediyor, maaşlar eriyor, halk geleceği planlayamaz hale geliyor. Ve tam bu noktada sahneye alışılmış hiçbir siyasetçiye benzemeyen bir isim çıktı. Javier Milei. Kimi ona ekonominin Messi'si dedi, kimi deli, kimi ise geleceğin diktatörü. Ama şu kesin, Milei Arjantin'de siyasetin dilini tamamen değiştirdi. Milei klasik bir politikacı değil, o bir ekonomist. Üstelik radikal bir çizgide, libertaryen. Devletin küçülmesini savunuyor, vergileri hırsızlık olarak tanımlıyor, Merkez Bankası'nı ekonomik kanser ilan ediyor. Seçim kampanyasında elinde bir testereyle mitinglere çıktı. Bu bir şov değildi, bir mesajdı. Devleti keseceğim. Ve bu söylem yıllardır krizden yorulmuş bir halkta karşılık buldu. Bu adam ülkesini kurtarmak için devleti yok etmek istiyor. Ve halk onu başkan seçti. Arjantinliler neden böyle bir adaya yöneldi? Enflasyon %100'lerin üzerindeydi. Orta sınıf eriyordu, gençler ülkeden kaçmak istiyordu. Devlete olan güven çökmüştü. Sizi fakirleştiren sistemin tamamını yıkacağım. Bu netlik, sertlik ve korkusuzluk özellikle genç seçmeni etkiledi. Devlet sübvansiyonlarını kesti, kamu harcamalarını sert şekilde düşürdü. Sosyal yardımları sınırlandırdı, pesoyu serbest piyasaya bıraktı. Devlet kurumlarını kapatmaya başladı. Ekonomi literatüründe buna şok terapi denir. Ama şokun bir bedeli vardır. Milei sadece Arjantin'i değil, dünyayı da ikiye böldü. Uluslararası finans çevreleri temkinli. IMF'i ve yatırımcılar disiplin mesajını olumlu buluyor. Ama sosyal bedelin büyüklüğünden endişeli. Latin Amerika'daki sol hükümetler ise Milei'yi sosyal devleti tasfiye eden bir deney olarak görüyor. ABD ve Avrupa için Milei şu soruyu temsil ediyor. Bu model başarırsa başka kriz ülkeleri de aynı yolu mu izleyecek? Arjantin artık sadece bir ülke değil, bir örnek vaka. Halk ne yaşıyor? Bugün Arjantin sokaklarında iki farklı gerçeklik var. Destekleyenler diyor ki, yıllardır ilk kez biri gerçeği söylüyor. Acı çekiyoruz ama bu gerekli. Karşı çıkanlar diyor ki, faturayı yine yoksullar ödüyor. Bu reform değil, sosyal yıkım. Kira fiyatları artıyor, gıda pahalı, protestolar büyüyor ama Milei geri adım atmıyor. Ama bu hikayede asıl belirleyici olan sokak değil, Milei'nin zihni. Milei'nin liderliği klasik değil, sert, öfkeli, provokatif, uzlaşmacı değil. Muhaliflerini parazit diye niteliyor. Basana savaş açıyor, eleştiriyi kişisel algılıyor. Bu tarz bazılarına göre karizma, bazılarına göre otoriterliğin başlangıcı. Ama Milei'nin en büyük gücü ekonomi bilgisi değil. Onun en güçlü silahı. Hikaye anlatması. Kendini sisteme karşı savaşan yalnız adam olarak sunuyor. Düşmanları net, devlet, bürokrasi, elitler. Bu hikaye kriz yaşayan toplumlarda çok güçlüdür. Çünkü insanlar çözümden önce suçlu arar. Ve Milei bu suçluyu çok net gösteriyor. Asıl soru şu: Milei demokrasiyi mi güçlendiriyor, yoksa onu bir engel olarak mı görüyor? Parlamentoyla sürekli çatışıyor. Kararnamelerle yönetmek istiyor. Ben seçildim, o yüzden haklıyım çizgisinde ilerliyor. Bu Latin Amerika tarihinde çok tanıdık bir yol. Peki Arjantin'i ne bekliyor? 3 ihtimal var. Reformlar işe yarar, Milei acı ama gerekli, lider olarak tarihe geçer. Sosyal patlama olur, geri adım atmak zorunda kalır. Gücü merkezileştirir, demokrasi zayıflar. Şu an Arjantin canlı bir deney yaşıyor. Ve bu deneyin sonucu sadece Arjantin'i değil, kriz yaşayan tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Javier Milei bir cevap değil, o bir soru. Devlet ne kadar küçülmeli? Halk ne kadar acı çekebilir? Demokrasi kriz anında ne kadar dayanıklıdır? Bu soruların cevabı henüz yok. Ama bir şey kesin. Arjantin artık eskisi gibi olmayacak. Dünya sahnesindeki yeni sağ, Javier Milei'nin hikayesi sadece Arjantin'de sınırlı değil. Onu asıl ilginç kılan şey,
Dünya siyasetinde yükselen yeni bir sağ dalganın parçası olması. Bu yeni sağ sandıkla geliyor. Ama sandığı sevip sevmediği belirsiz. Yeni sağ eski muhafazakarlıktan farklı. Devlete karşı daha sert, elitlere karşı daha öfkeli ve şaşırtıcı şekilde teknoloji ve sermaye dünyasıyla daha iç içe. Milei Arjantin'deki krizden doğdu ama söylemi sınırları çoktan aştı. İttifaklar, Musk, Trump ve Batı tehlikede mesajı. Milei'nin dünya sahnesine çıkışı tesadüf değil. Elon Musk ile yaptığı görüşmeler sadece bir iş insanı devlet başkanı buluşması değildi. Bu, devlet küçülmeli, piyasa özgür olmalı fikrinin iki farklı figür üzerinden buluşmasıydı. Ardından Donald Trump'la olan yakınlığı geldi. Trump'ın Mar-a-Lago'daki daveti Milei'yi yerel bir lider olmaktan çıkarıp küresel ideolojik bir kampın parçası haline getirdi. Ve sonra Davos. Milei orada açıkça şunu söyledi. Batı tehlikede. Ona göre tehdit dışarıdan değil, içeriden geliyordu. Devletçilikten, kolektivizmden, bireysel özgürlüğü sınırlayan her şeyden. Bu konuşma bazıları için cesurdu. Bazıları içinse alarm vericiydi. Ama kesin olan bir şey vardı. Milei artık sadece Arjantin'e konuşmuyordu. Dünyaya sesleniyordu. Belki de Milei'nin asıl sınavı ekonomi değil. Asıl sınav şu soru. Bir lider küresel bir ideolojinin parçası olurken ülkesinin gerçeklerinden ne kadar uzaklaşabilir? Ve belki de en rahatsız edici soru şu. Milei Arjantin'in sorunu mu? Yoksa dünyanın geleceği mi?